Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir videoda daha beraberiz. Naziş Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle uyku arkadaşı amaçlı böyle küçük sevimli bir kadife ipten tavşan olacak. Kadife ip tercih ettim. Amacım bu tür kadife iplerle battaniye yapılıyor biliyorsunuz. Veya ona benzer bir de pufidik ip var. Battaniye yapılan. Onunla beraber yaptığınızda takım olarak çok şık oluyor. Tavsiye ederim. Kadife ile hem battaniye örebilirsiniz veya puf herhalde adı unuttum. Onunla da çok güzel oluyor. Ve yanına da böyle bir uyku arkadaşı yaparsanız çok şık olacaktır. Hem şık hem de çocuğun bebeğiniz için de yumuş yumuş çok daha hoş. Hem hazır oyuncak görüntüsünde hem de hafif güzel bir tavşancık olacak arkadaşlar. İlk yaptığımı erkek bebek için yapmıştım. Mavi kullandım o yüzden. Şimdi ikinciyi de pembe çalışacağım. Siz de hangi bebeğinizin cinsi neyse ona göre o renkleri, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tabi illa mavi pembe değil. Yeşil, fıstık yeşili, su yeşili, turuncu, yavru ağzı olabilir, sarı olabilir. Nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Şimdi hemen tavşanımızın kafasıyla başlıyoruz. Bu arada gerekli olan malzemeleri söylemeyi unuttum. Şimdi hemen bunlardan bahsedelim. Şimdi ilk yaptığım tavşanımı Knitme'nin beyazıyla yaptım. Gerçekten Knitme ipi çok güzel. Çok beğendim. Tavsiye ediyorum size. Ve bir yumaktan çok az arttı. Burada metreler çok önemli. 100 gram 120 metre diyor arkadaşlar. Bunun renk kodu da 946. Yani çok güzel bir renk. Ne cırtlak ne çok soluk. Tam böyle soft güzel bir pembe arkadaşlar. Beyazı da aynıydı. 120 metreydi. Bu metreler önemli. Şimdi yorumlarda bir yazmıştı. Alize'nin kadifesiyle örmüş ve yetmemiş. O yüzden buradaki metrelerimize göre değerlendirmek lazım. Dediğim gibi benim çok azıcık bir şey arttı birinciden. Bunun metresi de şimdi Himalaya ile öreceğim. Dediğim gibi diğer ipten Knitme'den kalmamış. Himalaya var elimde. Bu da yine 120 metre. Yani yine aynı yetecek. Bir yumak yetiyor arkadaşlar. O yüzden de özellikle bir yumak yetecek şekilde yapmaya çalıştım. Ufak yapmaya çalıştım. Hemen kafamızla başlıyoruz. Bu arada Himalaya Dolphin de çok güzel bir ip. Böyle dökülmeyen, gayet kolay sökülebilen. Şimdi kafamızla başlıyoruz. Biraz uzun bırakıyoruz. Bunlar dışarıya çıkabilir diye. Şöyle 2 defa doladım. Sıkı olsun diye. Şimdi bir tane ipimi sabitledim. Bundan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinciyi atlıyoruz. İkinciye 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi zincirimize geldik. 3 tane zincire tek sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Son kalan zincirime de yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafında da 3 zincire, diğer tarafına da tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, birinci sıramızı oluşturduk.
Ve 12 tane sık iğnemiz oldu. Hemen bir renk, araya renk koyalım. Evet, kadifelerde özellikle ipler çok gerekli. Biraz görmesi zor oluyor. Şimdi ikinci sıradayız ve ilk başladığımız bu 3 tane sık iğneye çift batıyoruz. Peş peşe 3 tane arttırıyoruz. Bu birinci arttırma. İkinci arttırma ve üçüncü arttırma. 3 sık iğneye tek batalım. 1 2 3. Diğer köşeye geldik. Yine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. İkinci köşemi de döndüm. Şimdi düz yerdeyiz. 3 sık iğneye tek batıyoruz. Ve ikinci sıramızı bitirdik. 18 sayımız oldu. İpimi bu tarafa alıyorum. Üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, birinci köşemizi arttırmayı yaptık. 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Diğer köşemize geldik. Bir arttırıyorum. Bir tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, buradaki 3 arttırmamı da yaptım. Her sırada 3 arttırma var. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Ve kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve 3. sıramızı bitirdik. 24 sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. İki tane tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. Beş tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar bir arttır. 2 tane tek, bir arttır. 2 tane tek, bir arttır. Ve kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. 2 ve 3. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, 1 arttır. 3 tane tek, 1 arttır. 3 tane tek, 1 arttır. 6 tane sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 4 5 6. Yine arttırmaya geldik. 1 arttır. 3 tane tek. 1 arttır.
3 tek, bir arttır. Evet, toplam 6 artırmamızı yaptık. Kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz ve kafamızı bitirdik. 1 2 3 4 5. sırayı 36 tane sık iğnemiz oldu. Kafa arttırışımız tepedeki kafa arttırışı bitti. Şimdi düz öreceğiz. Toplam 4 sıra eksiltme artırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Yani her bir sık iğneye tek sık iğne batacağız. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 10. sıradayız arkadaşlar. Bu sıramızda göz altlarında arttırmalarımız var. Şimdi 9 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir arttırıyorum. Bir tane tek, bir arttır, bir tek ve bir arttır. Evet, 3 arttırmamı yaptım. Şimdi 4 tane tek batalım. Burun arası 1 2 3 4. Şimdi diğer gözümüzün arttırmalarını yapalım. Bir arttırıyorum. Bir tek, bir arttır, bir tek ve bir arttır. Evet, 6 tane arttırma yaptık. Ve geri kalan 13 sık iğneye tek batıyoruz. Ve sayımız 42 oldu. Evet, şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Yani her bir sık iğneye tek batacağız. Evet, 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi kesmeye başlamadan önce gözlerimizi takacağız. Göz için ilk ördüğümdeki tavşanın gözü 10 milim. Elimde 10 milim vardı. 12 milim de ideal. Şimdi 14 takılmak istiyorum bu seferkine. Bu çok küçük gibi geldi. Dediğim gibi 12 olsaydı daha güzel olurdu. Şimdi bu 14'ü. Fakat bu sefer simli takmak istiyorum. Simli 14. Yine bu da 14 milim. Yani bunu da size gösterdim ki bu normal düz gözlerle de gayet güzel olduğunu göstermek için böyle çalışmıştım. Yani bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Böyle bu şekilde. Şimdi dediğim gibi ben ikinciyi simliyle çalışacağım. Yine 14 milim. Şimdi gözümüzün yeri için yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'un arası ve şuradaki arttırmanın burun tarafındaki arttırmanın birincinin hemen üstü. Arttırmam burada. Bunun bir üstüne 8 ve 9'uncunun arasına takıyoruz. Ve şimdi bu tarafa 7 sık iğne sayalım. Bundan sonra şu boşluklara batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'ye yine aynı birinci sık iğnenin hemen bir sık iğne üstüne denk gelmekte.
7.'ye takıyorum. Şöyle yaptığınızda 5 tane görünüyor zaten. 2, 4, 5 sık iğne kalıyor. Evet, yerlerimizi belirledik. Güzel kapatalım. Burnumuzu da yine aynı şekilde. Evet, gözlerimizi taktık. Şimdi burnun için, evet, burun içinde böyle hazır bir kalpli burun takacağım arkadaşlar. Bunları da yaratıcı ilmeklerden bulabilirsiniz. Veya Esra Hobby Shop'tan, Peri Hobby'de bunlardan bulunmakta. Şimdi bunu da şu göz arttırdığımız yerin tam ortasına takalım. Şöyle iki gözün ortası. Şuraya denk gelmekte. Evet, burnumda taktım arkadaşlar. Şimdi bu kilitler, arkası böyle olanlar çok güvenli değil. O yüzden arkasını biraz eritip mühürleyeceğim. Bu simli gözlerde öyle bir şey yok. Çok sağlam, açılmıyor, bir daha çıkmıyor. İthal gözler onlar çünkü. Şöyle bastırıyorum. Evet, burnumu düzleştirene kadar eritip mühürledim arkadaşlar. Şimdi azaltmaya geçebiliriz. Evet, 14. sıradan devam ediyoruz. 5 tane tek, bir azalt yapacağız. 2, 3, 4, 5, bir azalt. 5 tek. Bir azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim ve 36 tane sık iğnemiz kaldı. 15. sıradayız. 4 tane tek, bir azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. Yine 4 tek, bir azalt, 4 tek, bir azalt şeklinde azaltıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim ve 30 tane sık iğnemiz kaldı. 16. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine 3 tek, bir azalt, 6 tekrar yapacağız. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı. 17. ve son sıradayız. Biraz kafamla doldurdum arkadaşlar. Son sıramızda 2 tane tek, bir azalt yapıyoruz. Yine 6 tane tekrar. 18 tane sayımız kalacak ve kafamızı bitirmiş olduk. 2 tane tek, bir azalt. Evet, en son ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum. 2 de çekebiliriz, açılma olmasın diye. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar güzelce dolduracağız. Şöyle yanak kısımlarına doğru. Şimdi evet, kafamız bitti. Hemen kulağımıza geçelim. Önce pembe ile başlayalım. Pembeleri hazırlayalım. Şimdi ipimizi
Şöyle bir sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Birinciyi atladım. İkinci zincirimin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir zincir çekip dönüyoruz. Birinci sık iğneye çift battım. Arttırdım yani. Bir tane tek ve son sık iğneme yine çift batıyoruz. Arttırıyoruz. Ve sayımız 5 oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine ilk sık iğnemize arttırma yaptım. 3 sık iğneye tek batıyorum. 1, 2, 3. Son sık iğneme yine çift batıyorum. Ve sayım 7 oldu arkadaşlar. Ve arttırmayı bitiriyorum. Bundan sonra 10 sıra düz öreceğim. Ama ipim kalınsa 9 sıra, çünkü ben maviyi örerken 9 sıra ördüm. Beyazı 10 sıra ördüm. Çünkü 9 sıra ördüğümde beyazla aynı boydaydı. Kalınlığa göre değişiyor yani. Şimdi bu kalınlık daha normal. Mavi biraz sertti. O yüzden 10 olabilir. Evet, şimdi her bir sık iğneye tek batıyoruz. O yüzden ipimizi koparmayalım. Önce bir pembeyi örelim, sonra beyazı örelim. İkisinin boylarını karşılaştıralım. Ondan sonra bir sıra fazla örebiliriz eğer kısa gelirse. En bir şeyi bu yani. Pratik. İpimizi koparmayalım boşuna. Şimdi bundan sonra beyazı örelim, sonra karşılaştıralım. Ne kadar fark var. Evet, beyazı da ördüm arkadaşlar. Arttırmadan sonra 3, 5, 7 idi. Ondan sonra 10 sıra düz ördük. Pembe de yine 10 sıra düz ördüm. Çünkü tam oldu. Birebir üzerine geldi. Dediğim gibi ipiniz beyazınızdan daha kalınsa ölçtüğünüzde aynı boydaysa, yani 9 sıra düz örün. Dediğim gibi değişiyor çünkü ip kalınlıklarına göre. Eğer tam tersi pembe kısa kaldıysa, mesela 11 örseniz bir sıra fazla öreceksiniz o zaman. Amacım ikisi de aynı olsun. Evet, ipimizi kesebiliriz. Şimdi beyazı kesmiyoruz. Sadece pembeyi keseceğiz. Şimdi ikisini bir öreceğiz. Şöyle üst üste koyalım. Pembenin ilk sık iğnesine batıyorum. Bir de beyaza içine batıyorum ilk son sıraya. Şimdi karşılıklı her bir sık iğneye batıyoruz. Sık iğneyle birleştirmiş oluyoruz. Saymıyorum ben arkadaşlar. Normale her bir sıraya batıyorum. İlmekler içine alalım. Şimdi
uç noktaya geldiğimizde buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşeyi potluk olmasın diye köşeyi dönmek için ve bundan sonra tekrar hepsini tek batarak devam ediyoruz. Şimdi burada köşeyi döndük. Kulağımız bu şekilde oluştu. Böyle devam edelim. Bundan şimdi bir tane daha öreceğiz. 2 kulak. Pembe de çok yakışıyor değil mi? Beyaz pembe. Evet. Şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi bu sıramızı da ilmek kaydıracağız arkadaşlar. Batıp çıkıp içinden geçiriyorum. CC yapacağız yani. Batıyoruz, içinden geçiriyoruz. Şunu da içine alalım. İçine itelim. Evet. İlk başladığına da batıp ilmek kaydırdım. Şimdi bunu iki ucu şöyle birleştirelim arkadaşlar. Biraz sonra iğneyle uğraşmayalım. Şimdi birbirine şöyle çevirdim. Batıyorum. Bir de karşıya içinden geçiriyorum. 2 ilmeği iki ucu yine ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Buradan karşıya çekiyorum. İçinden geçiriyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Hatta 2 çekelim. İpimizi keselim. Uzun keselim biraz. Bunu sonra içeriye çekelim. İpi de içeriye çekiyoruz. Evet. Kulağımızı yaptık. Dikmeden tığla birleştirdik. Evet. Çok daha güzel bir kulağımız oldu. Şimdi bir tane daha aynısından yapalım arkadaşlar. Evet, ikinci kulağımı da hazırladım arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü söyleyemedim. Kirpik yerini hazırlayalım. Kaşlarımızı. Sonra kulaklarımızı dikip bu videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar gözümün tam orta noktasından boynumdan girip tam ortadan çıkacağım. Biraz arkadaki şeyler yüzünden zor oluyor. Şimdi şöyle yaptığımızda bir sık iğne yine aynı orta hizasına gelecek şekilde bir sık iğne ileriden çıkıyorum. Tekrar tam ortadan bu şekilde çıktım. İpin içine batıyorum. Biraz zor oluyor tabii. Boyundan çıkıyorum arkadaşlar.
Şöyle. Tekrar diğeri yapalım. Aynı. Ortadan çıkalım. Yine aynı şekilde bir sık iğne ileriye kayıyoruz. Orta noktasının hemen şurası oluyor. Ortadan bir yerden çıkacağız. İpin içine batarak tekrar boyundan çıkıyorum arkadaşlar. Simli gözlerin de kilitleri biraz sıkıntılı. Evet, gözlerimizi de yaptık. Şu tam olmamış. Onu ben yeniden yapayım. Evet, şimdi kaşlarımızı yapalım arkadaşlar. Kaşı yaparken şu gözümüzün şöyle geldiği yeri takip edelim. Bakın şöyle 1 2 3. sıraya yapacağız. Şöyle yaptığımda şuradaki sık iğneye denk geliyor. Şuradan bir yerden de girebiliriz. İğnem yetişmiyor. Yerimi kaybetmek istemiyorum. Şuradan girdim. Ve iki sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğne atlıyorum. Yine şuradaki yaptığımız yerin hizasından giriyorum. Tekrar buradan da hizamı takip ediyorum. Şuraya denk geliyor. Buradan da yine iki sık iğne atlıyoruz. 1 2 3. Diğerini 3 yapmış. Bu 4 oldu herhalde. 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 4. Şurası. 3 de yapabilirsiniz. 4 de arkadaşlar. Erkek olanı 3 yapmışım. Bu 4 oldu. Şuradaki sık iğnenin sayısı 4 tane. 1 2 3 4 olmuş. Evet, şimdi buradan da burnumdan gireceğim. Burun ortasından şöyle tam ortalayalım. 2 sık iğne aşağıya, şurası, bir daha giriyorum. Aynı yerden boyundan çıkarak ipimi keseceğim. Bu şekilde. Evet, kulakları dikmeden önce gözlerimizi çekelim. Beyaz ipimin ucuna kalın düğüm attım.
boyumdan giriyorum. Ve gözümün şöyle orta kısmından girdim. Ve diğer karşıdan yine boyundan çıkıyorum. Evet, bunu bir daha yapacağım. Tekrar diğer kafadan, diğer gözümden giriyorum arkadaşlar. İki defa yapıyoruz. İpler bırakmasın diye. Evet, bu şekilde gözlerimizi çektik. İpimi kafamın iç kısmındaki tek kata tutturacağım. Buraya düğüm atalım. Bağladığımızda zamanla bırakıyor. Böyle daha garantili arkadaşlar. Evet, yüzümüzü şekillendirdik. Şimdi kulaklarımızı dikeceğiz. Kulaklarımız da şu şekilde. Evet, kulağa takınca tam bir tavşan oldu belli oluyor. Evet, kulakları dikmek için böyle yine sağlam bir beyaz iple dikeceğim. Kadifelerle dikmiyoruz. Kopar çünkü. Şimdi şurası tam orta başladığımız yer. Birinci sıramız. Hemen onun yanına ikinci sırayla birinci sıranın ortasına kulağımı tutturdum. Bir de buraya bir iğne takalım. Evet, bu uzun yerler çok işe yarıyor. Tam ortaya taktım ve böylece daha rahat kolayca dikebileceğiz. Şimdi bir yerden gireyim. Şimdi arkadaşlar her zaman aynı dikişlerimiz aynı. Bir kafadan girdim. Bir de kulaktan dik olarak dikiyoruz. Bir kulaktan bir sık iğne giriyorum. Hemen dibinden kafadan
Evet, bu şekilde diktik arkadaşlar. İğnemizi alalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, muntazam diktik. Birinci kulağımız bu şekilde. Hemen ikinciyi de yine bir ve ikinci sıranın tam ortasına gelecek şekilde dikiyoruz. Hizalara dikkat ediyoruz. Şuradaki hizalarımıza aynı yere iğnemi batırıp bunu da yine aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Ve tavşanımız kulakları da yapıldı mı tavşan oldu belli oluyor değil mi? Evet, kulak dikimimiz de bitti arkadaşlar. Bu şekilde kafamızı bitirmiş olduk. Bu nasıl oldu sizce? Kızı tavşan da çok tatlı oldu. Değil mi? Bence öyle yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, şimdi videomuzun burada sonuna geldik. Kafamızı yaptık. Bir dahaki bölümde gövde yapacağız. Muhtemelen 2 bölümde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Küçük olunca kolay oluyor. Hemencik bitiyor. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.